Evet, hoş geldiniz değerli dostlar, değerli misafirler. Bugün ekonomist Atilla Özkan'la beraber sizlere de yayınlarda söylediğimiz birçok konunun aslında e, arka planındaki bazı şeylerden bahsetmek istiyor. Tabii yayınlarda bunları kısmen konuşuyoruz, anlatmaya çalışıyoruz falan ama burada biraz daha sansürsüz yapmaya çalışacağız bu işleri. Çünkü içinden geçtiğimiz dönem maalesef klasik ekonomist görüşlerinin çok dışında kalan bir dönem. Eğer bunu klasik ekonomi teorileriyle okumaya çalışırsanız maalesef çok büyük yanılgılara sebebiyet verecek. Çünkü paradigma değişiyor ve bunu biz en son ne zaman yaşamıştık? Sanayi devriminde yaşamıştık. Sanayi devriminden bugüne kadar mikro kırılmalar yaşadık. Bugün artık içinden geçtiğimiz günler muhtemelen çok değil bir 4-5 yıl sonra bambaşka bir dünyanın karşımızda olduğu günlere gelmiş olacağız. Tabii neyi konuşacağız? Önümüze konan grafiklerin, rakamların ne kadar gerçek, ne kadar gerçek dışı olduğunu konuşacağız. Yine bize sunulan ekonomik reçeteler. Hep söylenen o şey vardır ya işte yapısal reformlar falan. Bunların ne kadar uygulanabilir olup olmadığına dair. Ve giderek tabii daha az insanın ev ve araba sahibi olması konusu. Bunu da aslında Ajanda 2030'da zaten ilan etmişlerdi. Yine oraya da değiniriz. Ve peşine sermaye, kara para, kayıt dışı para. Mesela bunların günümüzdeki ekonomiyi nasıl etkilediğine dair Atilla'ya bazı sorularım olacak. Bir söyleşi şeklinde devam ettireceğiz. Ardından soru cevap da yaparız. Yine bir güzel bir sohbet yapmaya çalışırız. Evet. Şimdi o zaman ilk sorumla başlıyorum. İlk başlığımız aslında verilerin manipüle edilmesi demişiz. Bu konu mesela Türkiye'de çok tartışılıyor. Yani TÜİK özelinde, devletin resmi istatistik kuruluşu üzerinde. Özellikle 2019'dan beri o içinde başladığımız o ekonomik kriz döneminden beri TÜİK'in rakamları hep tartışıldı ve buna alternatif kuruluşlar da geldi mesela işte ENAK gibi vesaire. Şimdi bu şu soruyu doğuruyor. Yurt dışında diğer ülkelerde, gelişmiş ülkelerde de durum böyle mi? Bu birinci aslında sorum olacak. İkincisi bu kadar bilimsel metotların geliştirildiği bir ortamda bu istatistikler nasıl o metotlara uygun şekilde yapılmasına rağmen yanlış tırnak içerisinde çıkıyor? Bununla başlayalım istersen. Yani aslında bu veriler gerçeği mi ölçüyor yoksa algıyı mı ölçüyor gibi bir soru da olabilir. Şimdi mutlak bir cevabı yok bunun. Şundan ötürü mutlak bir cevabı yok. Biraz ihtiyaca göre şekillendirilebilen şeyler bunlar Ömer. Şimdi bir işi ne kadar iyi biliyorsan o işle alakalı manipülasyonları da o kadar iyi becerebilirsin. Aslında bilimsel yöntemlerin gelişmesi, ölçüm tekniklerinin değiştirmesi, bugün dijitalleşmeyle beraber elde edilen imkanlar zaten bu işin çok daha güzel manipüle edilmesini de mümkün kılıyor tabiri caizse. Şimdi son 5-6 yıldır özellikle pandemi sonrası dönemde çok ciddi bir paradigma değişimi yaşandı. Daha doğrusu başladık. Her geçen gün etkilerini daha yoğun görmeye başlıyoruz. Ne geldi burada? Müthiş bir servet transferi geldi. Bu tüm dünyada oldu. Çünkü inanılmaz yüksek miktarda para çok hızlı şekilde dolaşıma sokuldu. Bunun getirdiği toplumsal kırılmalar oldu. Yani sınıf segmentasyonu tamamen ortadan kaldırıldı diyebiliriz. Bugün dünyanın hemen hemen her yerinde artık hatları çok daha net belli olan bir zengin sınıf var, bir de yaşamaya çalışan sınıf var. Belki kısmen şey de diyebiliriz. Orta alt. Hani eskiden orta sınıf deniyordu ya artık orta alt gibi bir şey de mi? Belki öyle bir şey denebilir ama şunu biliyoruz yani bir grup sürekli alım gücünü kaybediyor, bir grup sürekli iyileştiriyor bu durumu. Şimdi bu önemli bir kırılmaydı. Bunun bir de topluma izah edilmesi var. Şimdi bu iş nasıl yapılıyor ondan bahsedelim. Birincisi tüm veriler yalan veya sahte demek çok akılcı bir iş olmaz. Oradan başlamak gerekiyor ama işin ihtiyaca göre şekillendirilmesi noktasında çok çeşitli yöntemler var. Soracağım ama Haziran ayı enflasyon rakamı gibi olabilir. Gibi mesela yani şimdi ekonominin sosyal bilim olduğu sürekli göz ardı edilen bir gerçek oluyor. Sosyal bilim şu demek: bir, kesin mutlak doğruları yoktur. Kesin mutlak öngörüleri yoktur. Yani siz doğa bilimleriyle uğraşırken yani bir metal alaşımının ne yapacağını net bir şekilde biliyorsunuzdur. Ya da işte bir kimyasal reaksiyonun hangi şartlarda ne tepki vereceğini net bir şekilde bilirsiniz ama sosyal bilim böyle bir şey değil. Ve sosyal bilim İnsan faktörü. yoruma da veriye nereden baktığınıza göre de çok farklı şeylere, yorumlara sebep olabilecek bir alan. Şimdi burada veri işi nasıl yönetiliyor? Birincisi hangi verilerin toplandığı meselesi var. Biz şimdi burada çok büyük bir big data'dan bahsediyoruz. Yani inanılmaz büyük veri setlerinden bahsediyoruz. Bunların ölçüm metotları doğru mu? En yaygın yöntemlerden biri nedir? Anket metodudur değil mi? Soru cevapta. İşte siyasette ne düşünüyorsun, ekonomide ne düşünüyorsun? O anki ruh haline göre bile veriler değişebiliyor. Bu
ölçüm metodunun en baştan en azından biz tarafından, halk tarafından kontrol edilemediği için bir kere bir yere kadar güvenebileceğimiz bir şey. Oradan toplanan verilerin hangileri ayıklanıyor, hangisi ayıklanmıyor. Şimdi veri analizinde standart bir süreç vardır. Aykırı verilerin temizlenmesi. Yani veri analiziyle uğraşan herkes bilir. Elindeki bir veri setinin bir iyi kötü bir bant aralığı, bir korelasyonu olması lazım. Bunun dışındaki uç verileri temizlersin ki ana mesajın dışına çıkmasın. Şimdi hangi veriler ayıklanıyor bu tarz şeylerde? Üçüncüsü işte enflasyonda en yaygın şey tenis topuyla. İşte asgari ücretli bir insanın tenis topundaki fiyat artışıyla ne alakası var mesela? Adam Ya aslında herkesin enflasyonu da kendine değil mi? Hani herkesin İstisnasız. fikri kendine gibi. Şimdi evet, tenis topu alan adam için de onun enflasyonu daha farklı ama sen ağırlıklı olarak ekmek alıyorsun. Senin Aynen enflasyonun daha farklı. Şimdi bu verinin manipüle edilmesi boyutları manipüle değil aslında da bakın o veriden üretilecek sonucun manipüle edilmesine sebep oluyor. Bir de finalde bugün Amerika'sından Avrupa'sına her yerde görüyoruz ki yavaş yavaş bu pandemi sonrası dönemde bu ilk şeylerini verdi, işaretlerini verdi. Tamam yani enflasyon sepetindeki ürünlerin belki ortalaması değişmedi ama sepete dahil edilenler, sepetteki ağırlık oranları vesaireyle bir de vatandaşın ya da halkların kendi hissettiği enflasyon arasında bir uçurum başladı değil mi? Şimdi ortadaki şey bak veri doğru, hesaplama doğru ama veriye bakış açısı yanlış. Ortaya sunulan şey de haliyle bir karşılık bulmamaya başladı. Bu işin birinci boyutu. İkinci boyutu da verinin kendisini doğrudan manipüle ederek olduğundan farklı göstermek oluyor. Bunlar artık yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Bugün ortalama bir vatandaşın on binlerce satırlık bir veriyi alıp her ay kendisi baştan analiz edip kontrol etmesi mümkün mü? Ya hayatın olağan akışına aykırı bir durum. Bu işin bir boyutuydu yani. Bu şey de var. Şimdi benim hep aklımdan çıkmayan bir konu. Sanıyorum 2 sene ya da 3 sene önceydi. TÜİK'in enflasyon sepetindeki rakamlar sızdırıldı. Yani çünkü TÜİK bunları normalde vermiyor. Yani niye vermiyor onu da bilmiyor. O da ayrı bir soru. O başta başına bir Gizliyor. sorun bu Tamam. arada. Aynen öyle. Yani arkadaş sen enflasyonu hesaplıyorsun ama enflasyonu hesapladığın ürünlerin hangi fiyatı baz aldığını bana söylemiyorsun. Şimdi burada zaten ayrı bir garabet var. Şimdi bu veriler sızdırılınca ortaya şu çıktı. Ev kiraları enflasyon şeye göre, TÜİK'e göre ev kiraları 5.800 liraymış. Muayene ücreti 16 lira mı? Böyle bir komik bir rakam yine. İşte öğrenci yurt ücretleri 400 lira, 450 lira gibi bir şey falan. Olanın 3'te 1'i 4'te yani hepsi. Böyle akıl alır bir tablo değildi. Ve enflasyona TÜİK bu rakamlar üzerinden hesaplıyor. Yani ev kirasını 5.800 lira üzerinden hesaplıyor ki enflasyon sepetinin ağırlık olarak en önemli kalemlerinden birisi. Şimdi tabloya böyle baktığımızda bugün o söylediğin gerçek hissedilen enflasyonla rakamların arasında böyle bir uçurum yani. uçurum Bu oluşması direkt lazım. verinin manipüle edilmesi mesela. Bunun gerçek hayatta bir karşılığı yok. Ama ölçüm doğru bu arada. Yani ama mesela o veriden TÜİK'in kullandığı, bugün TÜİK'e dava açsanız deseniz ki sizin kullandığınız bilimsel metot iyi değil. Davayı Bir kaybedersiniz. formül hatası yok. Toplama çıkarma hatası yok. Matematik hatası yok. Ama işte şey farkı var. Seçilen veriler Evet. yanlış seçildiği zaman böyle oluyor. Bugün bak bu Amerika'da da aynı şey artık. Yani biz dünyaya bakarken böyle işte G20 dışında çok bakmama eğilimindeyiz ki kaldı ki G20'de hani orası ne kadar şeffaf. Şimdi Rusya'da mesela nasıl bir şeffaflıktan bahsediyoruz? Çin'de nasıl bir şeffaflıktan bahsediyoruz bilmemekle beraber genelde dünyada ekonomi deyince akla gelen ülkeler G20 ülkeleri. Evet. Şimdi işin şu boyutundan bakalım bir de. Yani dünyanın totaline baktığımız zaman, nüfusun totali üzerinden bir okuma yaptığımız zaman zaten dünyanın nüfus itibariyle 65-70'inde öyle halka hesap vermedir, şeffaflıktır, biraz daha demokratikleşmedir. Bunlar özellikle son 3-4 yıldır Amerika'nın öncülüğüne terk edilmeye başlandı tekrar. Tarım dışı istihdam verisi mesela tüm piyasalara yön verir. Neden? Amerika'nın para politikası üzerinde etkilidir. Yani FED üzerinde baskı yaratır, maliye politikalarına iyi kötü bir etki eder vesaire. Tarım dışı istihdam verisi dikkat et bak seninle geçen konuştuk. Veri çok iyi geldi. Benim sana dediğimi hatırla. 2 ay sonra düzeltirler bunu. Bizim ölçtüğümüzden çok daha kötüymüş derler dedim. 2 ay sonra 74 bin revize geldi aşağı yönde. Bu 74 bin revize de şu değil. Yani
%3'lük 4'lük bir sapmadan bahsetmiyoruz. %40-45'lik bir sapmadan. Ama o gün o veriye güvenmekten başka çaren yoksa Bu arada eskiden bu kadar büyük sapmalar da olmuyordu diye hatırlıyorum. ya vardı, açıklanmıyordu. Bak şimdi hangisi doğru onu da bilemiyoruz. İşte genel olarak konuştuğumuz şey bu aslında. Yani o kurumlara yeteri kadar hesap soramıyorsun. Bunun iki sebebi var. Birincisi benzer teknik bilgiye sahip değilsin. Yani bir denetim mekanizması kuracak. Şimdi bunu sorgulayabilmen için benzer teknik düzeyde bilgi sahibi olmak lazım. Tamam, bir STK görüyor musun bununla alakalı dünyanın herhangi bir yerinde? Birkaç tane var. Ama onların da güvenilirliği. Yani burada standart taktik vardır ya, muhalefet de senin olursa her şey istediğin gibi olur. Yani bunları sorgulayan kurumlar da zaten ne kadar muteber diyeyim tabiri caizse. Bir problem de burada başlıyor. Bunu sağlayamıyorsun. Veriyi kontrol edemiyorsun. O zaman söylenmesi gereken şeyler bazen söyleniyor. Bu demek değildir ki tüm açıklanan veriler yanlış. Ama biliyoruz ki artık her geçen gün daha fazla manipüle edilmeye başladı bu. Ya bu tabii sadece bazında değil. Belki kurumlar bazında falan değil. Mesela bize çok doğrudan dokunan noktaları da. Ya dünyada üretilen her malın borsası var. Tamam mı? Bunlar kağıtlar üzerinden çeşitli farklı emtialar üzerinden falan bunlar fiyatlandırılıyor, konuşuluyor. Örnek veriyorum, Türkiye'de bir tarım ürününün o sene hakikaten arzı çok yüksek olmuş. Ama bakıyorsun fiyatlandırmada bambaşka bir tablo var karşımızda. Yani çünkü onun borsası atıyorum İngiltere'de. İngiltere'de bu başka bir tablo yapılıyor. Orada da bir manipüle edilme şeyi var. Şimdi aynı şey belki borsalar içinde kısmen bahsedebiliriz. Oradaki manipülasyonlar vesaire noktasında. Şimdi böyle baktığında o zaman biz sıradan yurttaşlar, paramızın erimesini engellemeye çalışan sıradan yurttaşlar olarak hangi veriye göre ne yapacağız? Yani baktık, dedik ki arzı çok yüksek. Bu sene ben ona göre yatırımımı yapayım. Ama tam tersi çıktı borsada. Ya şimdi orada şöyle bir konu var. Menkul kıymetleştirme denen bir kavram var. Yani şu sehpayı bile biz menkul kıymetleştirip buradaki misafirlerimizle beraber üzerinde fiyat pazarlığı yapıp bunun borsasını kurabiliriz. Bu süreç artık o kadar yaygınlaşmaya başladı ki bunun bir artısı şu: çok hızlı finansman kaynağına erişip çok fazla şeyi yatırım aracına çevirebiliyorsun. Eksisi şu: piyasa manipüle edildiği zaman en olması gereken, en böyle düz işlemesi gereken ticaretler bile bozulmaya başlıyor. Ne var bunun içerisinde? Enerji piyasası var. İşte buğdayıdır, kakaosudur vesairesi gibi nasıl diyeyim, hani gıda temelli şeyler var. Gayrimenkul tarafı var veya ülkelerin borçları var artık. Yani her şeye geçtik. Tahvil piyasası, tamam, bu çok eski bir piyasa ama bu tarafta da artık manipülasyon başlıyor. Şimdi bugün ABD'nin devlet başkanının borsa manipülasyonu yaptığını bilmeyen bir Allah'ın kulu var mı? Aleni bir şekilde söylüyor. Ve bugün sorsak kurumların, yani Acemoğlu'nun ödül aldığı konuya bakarsın mesela, nedir? Kurumların bağımsızlığı, işte ya da kurumların toplum üzerindeki etkisi üzerine. Bakıyorsun kurum mu bıraktı adam? Niye tutuklanamıyor? Niye bir şey yapılamıyor? Niye soruşturma açılamıyor? Şimdi tabiri caizse balık baştan kokuyor. Dünyanın en büyük ekonomisi, en azından kendi içerisinde şeffaflık ve adalet çabası olan bir ülke imajı çizen Amerika'da bunlar başladığı zaman dünyanın geri kalanında şöyle bir seçenek oluyor: ya biz bunlara ayak uyduracağız ya da bununla direnirken çok kayıp vereceğiz. Bugün NATO'nun tavrına bak Amerika'da. Yani bütün Avrupa liderlerini, çok affedersin, maraba gibi dizdi karşısına, aşağıladı ve adamlar yani ya Rabbi şükür deyip çıkıyorlar süreçten. Bütün Avrupa'nın hani kendilerine karşı saygılarını yitirdikleri bir an oldu. Şimdi bu tarz kriz dönemlerinde sormamız gereken soru şu: bu yeni paradigmaya mı dönüşecek? Yoksa bir nasıl tepki vereceğimizi bilmediğimiz kısa süreli bir kriz içerisinde miyiz? Eğer bu yeni paradigmaya dönüşürse biz artık tamamen niyet okumaları, işte tabiri caizse oyunun dışına çıkmayı öğrenerek para kazanmak zorunda bırakılacağız. Bu da tüm vatandaşları illegale itecek. Borsa yatırımında içeriden bilgi alabilir miyim? Evet. İşte ne bileyim, şurada şu manipülasyonu yapabilir miyiz? Çünkü bakıyorsun, yani Nasdaq gibi bir endeksi %7-8 oynatabilen endekste %8 inanılmaz bir para girişi demek. Şimdi bir devlet başkanı bunu yaptığı zaman sen artık bilanço analizini bırakıyorsun. İşte piyasa analizini bırakıyorsun. Diyorsun ki bu ruh hastası acaba nasıl bir manipülasyon yapacak? Seni de paranoyaklaştırıyor. Senin de ayarlarını bozmaya başlıyor. Benim umarım diyeyim, yani bu geçici bir dönemdir ve bu histeriden bir an evvel dünyaca kurtulur, yine dengeye geliriz. Ama bu ihtimal her geçen gün zayıflıyor.
buradan sonra bize de çok bir şans kalacağını düşünmüyorum. Yani bu işin sonu savaşsız bitmez yani. Biz sıradan yurttaşlar da o zaman yine bu süreç içerisinde tamamen şansa gibi bir Şans şey olacak. Bir yol bulamadığımız zaman, globalden bahsediyorum, toplumların tek tek bir başkaldırı, bir iç karışıklık sürecine gittiğini görebiliriz. Bu ihtimaldir yani. Evet. Ki Avrupa'daki Başladı zaten orada ufak rejimlerin ufak. yükselişinde de aynı tablo var. Bir de mesela bak kurumlar nezdinde, bireysel tabloda vesaire, bak bir örnek ben buraya not almışım. 2012'de ortaya çıkan Libor skandalı. Hı hı. Ya banka çalışanları tutuyorlar, kredi faizlerini etkileyecek, bir kendi çıkarlarına yönelik etkileyebilecek manipülasyonlar yapıyorlar mesela ve bu ortaya çıkıyor. Ve bu bankalar dediğimizde böyle yani Küçük bankalar üften püften değil. bankalar değil, yani hani böyle mahalle bakkalı gibi bankalar değil. Küreselde gerçekten önemli olan bankalar ve daha sonra bu skandal patlıyor, ortaya çıkıyor. Bir de patlamayanları var. Yani Şimdi onu diyecektim. Skandalın patlaması üzüleceğimiz bir şey değil Evet. aslında. Şimdi münferit suistimaller diyeyim buna. Olur, bugün bir 10 kişilik bir işletme açarsın. Orada da bir personel buna mail edebilir ya da işte çok köklü bir devlet kurumunda bazı insanlar buna mail edebilir. Önemli olan sistemin bunu tespit edip ifşa edip cezalandırıyor olmasıdır aslında. Ben görebildiklerimizden değil, göremediklerimizden çekinmeye başladım artık son yıllarda. Şimdi aleni şekilde yapılan, göstere yapılan buysa, bir de görmediğimiz neler oluyor? İşte asıl sıkıntı burada. Bak, adamın suçu ispatlanmış. Çıkıyor, benim diyor çocuklarım inanılmaz bir para kazanmışlar kripto paralar üzerinden. Tamam, bir borsa kadar regüle bir piyasa değil. Kanunlar altında hani böyle sermaye piyasası mevzuatı şey değil, o kadar detaylı değil, ama şunu biliyorsun ki manipülasyon yaptım ve para kazandım diyor. Evet. Burada yaptırıma tabi olmuyorsa bu adam, itiraf ettiği suçunda. Şimdi şunu soracağız o zaman. Bu belli güç odaklarıyla neler yapıyor acaba başka? Bu acaba Avrupa'da da oluyor mu? Bizim ülkemizde de oluyor mu? Şimdi tepeden bu denli büyük bir çürüme başladıysa bu işin sonunu kestirmek çok zor. O yüzden ben çıkan değil ya da ifşa olan değil, ifşa olmayan acaba neler var? Onu daha çok düşünmeye başladım. ya bu çok acayip bir şey. Mesela kripto paralar özelinde söyledin ya. Bugün bir devlet başkanı veya işte dünyanın en büyük şirketlerinden birinin sahibinin çıkıp şunu yaptığını düşünebiliyor musun? İşte borsada işlem gören bir şirketin hissesini yazdı oraya. Yani örnek veriyorum, Koç yazdı. Tamam mı? Ve hisse patladı bir anda. Sonra diğer gün bir baktın tüm parayı çekmiş, kârıyla kaçmış. Şimdi bunu normalde borsada yapamaz. Neden? Çünkü adamı alırlar yani. Hani böyle bu kadar Yapamaması açıktan lazım. açığa bir Aynen. şey yapamaz yani. Ama kripto parada yapılıyor ve birçok insanın bu noktada canı yanıyor. Yani özellikle o shitcoin'ler falan üzerinde çok yanıyor. Ve bunu yapanlar, dedim ya, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, oğlu, işte dünyanın en büyük şirketlerinden birinin sahibi Elon Musk falan. Ki kriptoda mevzuat boşluğu var. Bakın, yani sermaye piyasası mevzuatı kadar katı bir yapı yok. Hatta doğru düzgün bir yapı daha yeni inşa edilmeye başladı. Adam bunu Nasdaq'ta, S&P'de yapıyor. Asıl problem o. Yani 100 yıllık mevzuatı olan piyasalarda bunu yapıp içinden sıyrılabiliyor. Şimdi insider, içeriden bilgi alanların ticareti mesela 3 büyük suçtan bir tanesidir borsada. Adam tweet atıyor, diyor ki bence borsayı almak için çok güzel bir zaman diyor. 1,5 saat sonra Nasdaq'ın tarihindeki en istisnai yükselişlerden biri yaşanıyor. %7 miydi, 11 mi ne endekste? Yani bir tane şirketin trilyon doları bulduğu bir piyasadan bahsediyorsak o bir saatteki para girişini hesap et mesela. Evet. Şimdi bunun inside trade olmama ihtimali sıfır, bak çok net. Bunu herkes biliyor. Herkesin bildiğini de biliyor ve kimse bir şey yapamıyor. Tamam, bu yayılmaya başlıyor işte. Yani o kripto paralar kısmı bu işin tabiri caizse mevzuat boşluğundan ötürü tam böyle at koşturulacak yerler. Binance'in koruyucusu işte. Adamın aleni suçları var. Adam diyor ki her kullanıcı için 3 tane karşı işlem açan bot iş çalıştırıyoruz diyor. Yani işlem tasfiyeleri için likidasyon diyorlar işte ona. Şimdi böyle bir piyasada bunlar göstere yapılıyorken bak, halklarda oluşan şu: inanılmaz bir enflasyon dalgasında orta sınıf yok edildi, tamam mı? Bu bize özel bir şey değil. Yani biz kendi derdimizi biraz daha yoğun hissettiğimiz için sürekli bunlarla vakit harcıyoruz belki, ama kafayı kaldırdığınızda dünyanın her yerinde aynı şey olduğunu görüyorsunuz. Sonra neden de insanlara bakın, sermaye piyasaları, girişimcilik vesaire gibi alanlarda
muazzam fırsatlar var. Değerlendirsenize dendi. Bir sürü hikaye anlatıldı. İşte Elon Musk'ın mesela kendi kendine oralara geldiğini düşünmesine sebep oluyor insanlar. Ya da lobicilik, networkler, underground yapılar, bunların hiçbirinin bir insanın başarısına etkisi yokmuş gibi masallar anlatılıyor. Sonra 30 yaşındaki bir insan şunu düşünmeye başlıyor. Ya ben 30 yaşındayım, finansal özgür olamadım. Şunu yapamadım, bunu yapamadım. O zaman suç bende. Dikkat et, bu dönemle gayrimeşru işlerin yaygınlaşması paralel seyrediyor. Çünkü insanların elinden varlıklarını çaldılar. Yetmedi. Tabiri caizse hani legal yoldan para kazanabilme imkanlarını sürekli ellerinden alıyorlar. Eğitimin değersizleştirilmesi süreci var. Bütün bunların üstüne aleni şekilde suç işleyen insanlara bir şey olmuyor. Genç nesillerinde yeni kariyer haritası çizilmiş oluyor. Gayrimeşru yani Bir direkt. taraftan da alternatif sistemleri de engelliyorlar. O Yani çok bunun güzel hatta bir konu. böyle en eski örneklerinden biri. Yani 1932 yılında Avustralya'nın bir kasabasında o 29 buhranı var ya, ondan dolayı yaşanan tabloyla beraber tutuyorlar. Kendi ödeme araçlarını üretiyorlar. Bir kasaba yani, düşün. Ve bu ödeme aracı teşvik şu, harcamaya yönelik bir teşvik. Hı hı. Sistem ciddi dönmeye başlıyor. Çark ciddi dönmeye başlıyor ve başarılı oluyor, biliyor musun? Buna hatta şey diyorlar, o kasabanın adıyla beraber Work kasabası deneyi falan da diyorlar. Ve başarılı olduktan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Avustralya Merkez Bankası olaya el atıyor. Bu kanun dışı bir şey diyor ve direkt bu sistemi engelliyor. Bak, yani başarılı olan, sağlıklı şekilde çalışan yurttaşların paralarının kaybını belki önleyen bir sistem başarılı olduğu anda hemen susturuluyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mesela, bunu da iddiayla söyleyeyim. Kesinlikle hayır arkadaş, biz sizi tanımıyoruz, biz bu ödeme sistemiyle devam edeceğiz deseydi ikinci gün ordu girerdi oraya. Japonya'nın sahillerini hatırla. Çin'in sahillerini hatırla. Evet. Yani yapılan şuydu. Ya bu sisteme entegre olacaksın ya da savaşacağız. Evet. Yani bu şimdi tamam, adam güçlü ve sistemin kurucusu. İstiyor ki herkesi boyunduruğu altına alsın. Ama işin kötü tarafı şu. Bunu medya ve akademi üzerinden de yapıyorlar. Bugün kapitalizm kaç evrim geçirdi? Ya çocuk işçi cinayetlerinden al sürecin başlangıç noktasını. Bugün yaşadığımız sorunları, işte 15 dakikadır konuştuğumuz konulara bak. Defalarca kendini revize eden, sürekli yeni mevzuatlarla, yeni kontrol mekanizmalarıyla yeni sürümünü ortaya atan bir şey değil mi? Peki alternatif bir sistemin ekonomiyle alakalı akademide bir satır karşılığı var mıdır mesela? Bak şudur ya, düşünce deneyi yapmana izin vermezler. Evet. Yani sıkıntı ne biliyor musun? Köyün delisi muamelesi görüyorsun. Evet. Alternatif bir önerinde. Karma ekonomi olabilir, daha sosyalist yaklaşımlar olabilir, şu olabilir ya da tamamen özgün bir teori olabilir. Tezini geçirtemezsin. Deli muamelesi görürsün. Yani hiçbir tez olduğu gibi böyle mutlak doğru ve her şeyin çözümü olarak sunulmak zorunda değil. Yani bir alternatif bir model önerir. Akademi bunu tartışır. Eksisi bu olur, artısı bu olur. Finalde de Tabii, dersin hatta ki bakın bu. pilot deneyleri yapılır, pilot uygulamalar. Aynen öyle. Bölgesel deneme olur ya da fark etmiyor artık, yapay zeka gibi bir şey var. Üret karakterleri kopyala. Bir köy simüle et, bir ülke simüle et. Bugün Palantir yapabilir bunu mesela. Çok rahat. Ya hepimizden rahat yapar. Hepimizi izleyen, bilen bir şirket. Şimdi bunun düşünülmesine bile izin verilmiyor. Tamam mı? Evet. Tek model bu kardeşim, yenisi olursa biz size söyleriz. Bu arada bu Yaklaşım çok bu. doğru, çok doğru. Yani hatta şöyle bir bilgi verelim. Ekonominin insanlar için, toplumların huzuru, refahı için daha iyi olabilmesine yönelik akademide geçmiş dönemlerden beri birçok teori üretildi. Biz bunların kaç tanesini biliyoruz? Ya İşte aynen bak, öyle. bildiğimiz aşağı yukarı işte kapitalist sistem, sosyalist sistem, karma ekonomi modeli falan. Başlık bunlar aynen. Bu, başka bir şey bize sundukları yok ve şunu da söyleyeyim. Üniversitelerdeki ekonomi derslerinde de bu alternatif modeller Bak anlatılıyor düşünmene izin mesela. vermezler. Evet. Ben İstanbul mezunuyum. İstanbul ekonomi mezunuyum. Benim Marx'ı okuduğum süre yani 5 sayfada özetlemiştik mesela. Bak doğrusunu yanlışını geçtim. Evet, evet. Sen Marx'ı 5 sayfada geçemezsin. Bu adam böyle bir adam değil. Yani sosyolojiden ekonomiye her şeye etki etmiş bir karakter. Tahlil etmene, tanımana bile fırsat vermiyor. Tam tersi atıyorum Ankara'da da işte Adam Smith belki bu kadar şey yapılmıyordur. Ya da işte diğer liberal ekoller diyeyim, yani devamında gelen. Problem şu. Tek bir doğru var ve bunun içerisinde alternatif sunmaya kalktığında ekonomi öyle bir şey değil kardeşim. Sen sus. Ne bileceksin deyip köyün delisi muamelesi görmen. Kesinlikle. Yani şimdi mevcut sistem süper. Bir adam çıktı artık son değerlemelerde trilyoner oldu. Dünyanın ilk dolar trilyoneri.
Ya bizim gayri safi hasılamız 80 milyon insanın bir yılda çalışıp ürettiğini bir adamın alması normal. Milyonlarca insan ev sahibi değilken milyonlarca kişi de yüzlerce eve sahip. Evet. Bu normal ama alternatif bir şey tartışmamız problemli. Bugün dünyanın neresinde doğarsanız doğun aşağı yukarı belli bir vergi borcuyla doğarsınız. Belli bir handikapla doğarsınız. Kesinlikle. Yani fırsat eşitliği çok nadir ülkelerde sağlanabilen bir şey. Yani 3 tane Kuzey Avrupa ülkesini gösterip bu model dünyanın en iyi modeli demenin de çok akla yatkın bir tarafı yok. Bugün Çin'in yükselişi işte inanılmaz bir alternatif hikayenin doğmasına sebep oluyor neoliberal tezlere karşı. Bu şu demek değildir. Çin'in modeli de en iyisi, en sürdürülebilir anlamında söylemiyorum. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Alternatif bir düşünce baskılanıyor. Bu çok net. Kesinlikle. Ve bu komplo teorisi falan da değil. Yani buradan da kalkıp konuşanlar olacak. Hani biz burada hiç kitap okumadık, hiç bu tezleri araştırmadık. Üflüyor değiliz yani. Çünkü o profilde bir de şey vardır. İyi tanıdığım için. Yani ya aynen biz onları hiç akıl edemedik gibi üstenci bir bakış var. Aynen akıl edilen tablonun sonucu bu. Tamam yani dünya şu an çok güzel yaşanılabilir bir yerse buyurun neoliberal tezler sermaye denetlenecekti. Siyasete manipüle etmeyecekti. Toplumdaki hayır kurumları insanların kendi doğaları gereği yardımlaşma mekanizmaları daha verimli ve adil kurulacaktı. Devlet denetimini aksatmayacaktı. Piyasaya girişte fırsat eşitliği olacaktı. Nepotizm olmayacaktı. İşte hukukta sermayenin müdahalesi olmayacaktı. Bunlar niye? Çünkü insan doğası zaten rekabet insanları buraya götürecekti. Neredeyiz şimdi? Bu anlatılan resimlerde, yaşadığımız resimlerde. Sen buna eleştiri getiriyorsun, sen hiçbir şeyden anlamıyor oluyorsun. Ya bugün bana şunu söyle ya, ülkedeki ya da dünyadaki 1000 tane ekonomi mezununu seç. De ki para ne demek? Bak para ne demek biliyorlar mı? Güzel soru. Ben söyleyeyim sana para ne demek. Üzerinde toplumun konsensus sağladığı bir muhasebe kaydıdır para. Benim sana borcum var, senin bana alacağın var. Senin benden alacağın var. Bunun üzerine bir kağıtta, bir bardakta, yani özellikleri vardır. Bölünebilir, taşınabilir. Tabii işte o falan filan o detayları için falan. geçiyorum. Ama bunu da bir değer olarak belirlersek, buradaki gelen izleyicilerimizle beraber bunu bir para olarak kabul edersek biz bununla alışveriş yapabiliriz. Bak üzerine mütabakat sağlanan bir muhasebe kaydı. Borç alacak ilişkisinin. Para budur abi. Bunu iktisat mezunlarının çoğu bilmez ya. Çünkü böyle bir tanım anlatmazlar sana yani. Hani sen Ama daha onu anlatırsa ayıklıyorsun değersiz bir şeyler. tabii Ha, yani, bir şeyleri ortaya fark çıkıyor. ediyorsun. Ya akademi dediğin şey eleştirel düşünce becerisi getirmeyecekse ki giderek bu yeteneğini kaybediyor. Hizipçilik yapacaksa, tabiri caizse söyleyeyim böyle ikonist bir yaklaşım benimseyecekse ne işlevi kalıyor? Yani eleştirdiğin dogmatik düşüncelerden hiçbir farkın kalmıyor ki Ya senin. bu skolastik düşünceyi eleştiriyorlardı falan ya. Ben şimdi bakıyorum klasik ekonomi teorisi anlatan ekonomistler falan bazen ekranlara çıkıyor böyle. Gördüğüm anda böyle tak diye kapatıyorum. Çünkü sizin döneminiz bitti. Siz ezberleri anlattınız, insanlara verilmesi gerekeni anlattınız, bitti. Arada istisnalar var, onları ayrı tutarak söylüyorum. Bak bugün Warren Buffett bile adam çıktı ve şunu söyledi. Size dedi cari açığın nasıl bitirilebileceğini anlatayım mı dedi. Aynen Çok kıymetli bir şey var ya o. Yani adamı seversen sevmezsin noktasında demiyorum. dürüst diyorsun en Evet. azından. Size cari açığın nasıl bitirilebileceğini anlatayım. İşte cari açık belli bir dönemin %3, %4 şey belli gelirse, rasyoları var eksik işte o. gelirse bütün senato seçim hakkını kaybedecek. Bir daha siyasete bir daha giremeyecek. siyasete giremeyecek. Bitti bu kadar. Ya hakikaten şöyle bir düşünüyorsun. Evet ya. Ya düşünsene bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir yasa çıkardın. Dedin ki hatta cari açı böyle enflasyon üzerinden söyledin. Enflasyon %10'un üzerinde gelirse meclis olur Ya da görebilir. ve yeniden seçime gider ve o meclisteki vekillerden hiçbiri bir daha aday olamaz. Ya bunu bir düşünsenize ya. Hakikaten Ama şu bak işte üzüldüğüm taraflardan biri şu. Şu an dünyanın gittiği yere baktığın zaman mevcut kafa yapısıyla baktığında abi insan olarak bakmıyor zaten sana. Evet. Ekonomideki payın ne senin? Tamam mı? Ölebilirsin. İş kazasında hayatını kaybedebilirsin. Eğitim almana gerek var mı? Senin medeni olmana gerek yok. Ben belki seni katil olarak kullanacağım. Belki mayın eşeği olarak kullanacağım. Adamın bakış açısı bu. Ya soruyorsun tamam mı? Böyle en uçlardaki liberale soruyorsun. Diyorsun ki bu arada gerçekten liberalizmin ne olduğunu bilenler işin geldiği noktayı hepimizden sert eleştiriyorlar. Onlar mevcut işleyişin liberalizm olmadığının farkında. Ama bir de bunun bağnazları var.
Adama diyorsun ki bak ortada bariz bir sömürge rejimi var kardeşim. Bunlar insan yani. O da diyor o zaman kendini savunsaydı. Ya 100 yıldır lobi çalışması var. Kaynaklarına çöküyorsun, siyasilerini satın alıyorsun, gelişmesini engelliyorsun. 50 tane şey yapıyorsun, kendini savunsaydı. Ya bunlar başladığında bu çocuk elmada vitamin değildi. Nasıl savunacak kendini? Yani bu iş sosyal bilimse sen psikolojide insan sağlığının daha iyi olması adına çalışmıyor musun? Tıpta bunun için uğraşmıyor musun? Ya da bu da bir sosyal bilim ya. Yani bunu bu kadar sadece kaynak yönetimine indirgersen insanlıktan çıkıyorsun tabiri caizse. Ya Anlatmak aslında istediğim bu. bugün içinden geçtiğimiz dünyada şunu gördük biz. Bu teorilerin hepsi çökmüş. Ve bize o sundukları bana bir ekonomist şunu söyledi ya. Bugünkü kapitalist liberal sistemin gerçi ne kadar liberal kaldı o kaldı. Değil, ayrı bir liberal şey de, değil. Bak alakası yok bunun yani. faydası varmış. Faydası da neymiş biliyor musun? İnsanlık bu kadar gelişemezmiş. Kapitalist ve liberal. Şimdi bunu da şu şey üzerinden kurguluyor. Daha fazla üretim sağladı. Daha fazla üretim ve tüketim daha fazla insanın istihdam edilmesini sağladı. İnsanlık bu tüketim kaynaklı sermayedarlar daha geliştirerek bunları birbirine rakip olarak bir şeyler yapmaya Bir tek bu yaşandı çalıştılar çünkü falan filan. alternatifini görmedik yani. Şimdi ama peşine gelen ne? Normalde bugün mantıken tekelleşmenin toplumun zararına olduğu bir gerçek var değil mi? Tamam o zaman şunu söyleyelim. Dünyanın en büyük şirketleri. İsimleri X, Y, Z. Hı hı. Şimdi biz çoğunlukla insanlar olarak şunu biliyoruz. X şirketi vay dünyanın en büyük şirketlerinden. Y aynı şekilde Z. Ama bir tane isim. İyi de bu şirketlerin bütün ülkelerde yüzlerce alt markası var. Takip Şimdi, edemezsin ya. Tabii ki. Yani Mümkün değil işe böyle edemezsin baktığınızda o zaman şu çıkıyor ortaya. Tekelleşme var zaten o zaman. Var zaten bak. Yani kritik problem şu. Şimdi dedik ya ekonominin gizli gerçekleri ya da Evet. artık başlık sana kalsın. Şimdi ortada tam bir yaşanmışlık var. Bak yaşandıktan sonra geriye dönüp analizini yapmak kolay. Çok basit bir soru soracağım tamam mı? Sence komünist Rusya diyelim. Sürece başladığında bu devrim yapıldığı dönemde çöken Osmanlı'ya mı daha yakındı, yükselen Amerika'ya mı daha yakındı? Sürecin başlangıç aşamasında. Sanırım Osmanlı'ya daha yani yakındı diye orada şöyle bir şey var. Yani ekonomik kalkınmışlık olarak karşılaştırsam O dönemki ekonomik koşulu açısından bakacaksan tabii ki Osmanlı'ya daha yakın. peki bu adamlar uzay yarışında Amerika'yı geçecek noktaya geldi mi 60 senede? Evet. Geldi. Demek ki alternatifi varmış. 1000 tane eleştiri getirebiliriz. Yani bu aklamak anlamında söylemiyorum. Oradaki acıların ya da hataların hepimiz farkındayız da. Bak bu taraf çok mu masumdu da? Yani Nazi Almanyası teknik olarak modeli belli. İşte Amerika nükleer bomba atarken sorun yok bu demokrasi bu. Onlar yine aynı saçmalığı sergilediğinde onlar kötü. Abi bak bu şey değil işte alternatiflerin yok edilmesi diyorsun ya. Adam Amerika ile o dönemin Rusya'sını karşılaştırıyor. Yani Sovyet şeyini karşılaştırıyor rejimini. Diyor ki bak Amerika kazandı. Ya birinin başlangıç noktası bugünkü Türkiye'den yani aşağı yukarı erken cumhuriyetten biraz daha iyi. Öteki dönemin yükselen yıldızı zaten. Sürekli iyileşen bir ekonomi. Şimdi bu fark bu kadar hızlı kapanabildiyse belki birazcık da komünizmi iyileştirmeye çalışmamız lazım ama üzerine düşünmene fırsat vermez anlatmak istediğim. Ben o modeli de tam olarak benimseyen bir... Ben sevdiğimden demiyorum ama yanlış anlaşılmasın. Şöyle bir şey var. Şimdi biz bu modeli deniyoruz değil mi? Sanayi devriminden beri neredeyse çok ciddi bir geçmişi var bu uygulanan modelin. Ve karşımıza şu çıkıyor. Defalarca %100'leri bulan, %500'leri bulan, %1000'leri bulan enflasyon, dağ gibi büyüyen cari açıklar, halkların, toplumların Devamlı fakirleşmesi. Devamlı fakirleşmesi, devalüasyonlar, bilmem ne enflasyonlar, bir ton enflasyon var biliyorsun. Aynen. Tekelleşmeler. O zaman bu sistem başarılıysa biz niye her 10 yılda bir, her 20 yılda bir fakirleşiyoruz? Bak benzer bir tartışmayı mesela Türkiye'de... Kimin için başarılı sorusu Evet, sorma. kime göre başarılı yani? Yok, Sermaye, kimin işine yarıyor? Evet. Tamam, bir grup. Şimdi Tamam. benim gelirim sürekli eriyorsa, bu çok bariz bir örneği vardı. Hamza abi bunu kitabında anlatmıştı. İşte 1950'li yıllar mıydı? Bir öğretmenin maaşıyla alabileceği Cumhuriyet altını sayısı. Şu eve bak, ekmeğe bak. Evet, fark etmiyor. evet. Alım gücü Bütün- çok daha güçlü. Tabii yani. hem emtiaya hem menkule gayrimenkul hiç fark etmez. Her şeye. Neye bakarsanız bakın. O gün ben 50 tane alabiliyorken bugün neden çok komik bir rakama düştüm? Çünkü sistem çok başarılı. Sistem bu Anlatılan kadar yani. başarılı işte. Heh. Yani benim açlıktan
ölmeyecek şekilde ama yaşamımı da böyle kaliteli bir noktaya yükseltmeyecek şekilde devam ettiriyor. Şimdi benzer tartışma bu ekonomi modelini savunanlar da kitler üzerinden oldu. Kamu iktisadi teşebbüsleri üzerinden oldu. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara ilk geldiği yıllarda, hatta Turgut Özal'lı yıllardan beri aslında Evet. süre gelen bir şey. Aynen. Ve ne dediler bize? Kitler çok kötü. Kitler siyasi partilerin işte bilmem ne çiftliği, oy çiftliği. Sürekli bunu söylediler. Yani işte devlet fabrikaları vesaire. Şimdi belediyeler ne? Allah aşkına. Yani belediyeler Ya de o zaman. belediyeler ne? Bak, yani siz bunu iyi bir model noktasında değerlendirmeyip insan suistimalini burada engellemeye çalışmayıp direkt kapatalım satalım noktasına geldiğinizde oradaki tez ne biliyor musun? Bürokrasi olduğu için işin içinde. hep aynı. Tamam bak, hep aynı abi, anlatmak istediğim şu. Diyor ki bürokratik bir ticari işletme verimli olmaz. Neden? İşte siyaset girer, rüşvet girer. Aynısı diyor özel sektörde olsa daha verimli çalışır. Evet, özel Kısa sektörde vadede var. bak, kısa vadede doğru. Ama sen ülke olarak bak, denge denetim mekanizmalarını oturtamadıysan bugün kağıtta ne yaşıyorsan Denge denetimi de oturtman lazım. Liyakati de oturtman lazım. Sen şimdi o Emin gün- İmamoğlu'nu getirdin. Tamam mı? Ha bak, o Adam gün- hiçbir şey bilmiyor. Getirdin kağıt fabrikasının başına koydun. Oradan zaten bir verim bekleyemezsin Tamam. ki. Onu özel şirkete de yapsan verim olmaz. Şimdi aynı şeyi ben şuradan soracağım. Bir, bugün kamu ihalelerinden tut devletin kaynaklarına erişim haklarına kadar. Evet. Aynı tablo var mı karşımızda? Var. Adı değişti. İkincisi, kitlerde verimsizlik yaratan adamlar bugün X, Y, Z sıfatlarıyla belediyelere, devlet dairelerine dolduruldu mu? Doğru. Demek ki sizin tezlerinizin tek dayanağı buysa eğer, bu da çok da sağlam bir dayanak değilmiş. Bak, çöktüğünü gördük mü? Bana şunu diyecek. Diyecek bizim tezlerden uzaklaştı. Tamam mı? Ben de derim ki alternatifleri de öyleydi. Ya bıraksaydın onu deneseydik. Atilla, Yani taşeron sistemi. Yani şimdi normalde taşeron sisteminin mantığı nedir? Süreci hızlandırmak, değil mi? Pratikleştirmek. ya uzmanlaşma, Şu bu daha vesaire, verimli vesaire. Aynen yönetim öyle. vesaire falandır. Şimdi tamam. Diyelim ki bu noktada mantıklı. İyi de sen sadece taşeron kullanmıyorsun ki. Taşeronun taşeronu var. 20'ye kadar çıkıyor alt yol yüklerin ihalesi sayısı çıkılıyor. 20 tane taşeron firma altında. Çünkü gitmiş en büyük ihaleyi alan 100 liradan almış ihaleyi. Hemen ikinci bir taşeron firmaya vermiş 80 liradan. Finalde 2000 lira oluyor bu iş. Aynen öyle. 100 liralık iş 2000 En son lira olan oluyor. adam en son taşeron da bu arada kar ediyor bak. Ona rağmen 100 liralık bir işi en son taşeron 10 liraya yapıyor. O da kar ediyor. Bu toplumu soymak. Bunun başka Bu- bir açıklaması var mı? Ne oldu? Kitler soyacaktı. Evet. Kim soyuyor şimdi? İşte aynı noktaya geliyor aslında. Anlatmak istediğimiz abi bak, şeffaflık, denetim, raporlama. Bu üçünü hangi sistemde çalıştırmazsan o sistemin varacağı budur yani. Hani hikayeyi kurdukları tez üzerine anlatıyorum bak. Evet. Nepotizm olmayacaktı. Denetim şeffaf olacaktı. Sermaye siyaseti ve yargıyı etkileyemeyecekti. Sosyal yardımlaşma mekanizmaları kendiliğinden kurulacaktı. İşte onlar da şeffaf olacaktı. Hiçbiri olmadı ya. Şu an elimizde hiçbiri kalmadı yani. Kesinlikle. Ve burada çok gözden kaçan bir şey var. Yani biz şimdi bunları anlatıyoruz. Sermaye düşmanı falan da değiliz yani. O ayrı Ya bir... belli bir rakamın üstünde düşmanıyım Yani- abi. Ben onu hiç saklamam. Yani neyini saklayacağım abi? Ben doğmuşum bir Ama yerde. şimdi Tamam mı? karşında BlackRock, Vanguard falan gibi şey varsa Ya hani Titan bak, bunların mesela kullanılan yakıştırmaya da bir bak lazım. Titan ne demek, mitolojide bir araştırsınlar. Yani tahakküm edendir ya Titan. Tamam, BlackRock, ben bak onunla alakalı bir video hazırlamaya niyetlendim. Hani hep komplo teorisi, dünyayı bunlar yönetiyor falan gibi bir komplo teorisi var. Ben de dedim ki abi abartmayın, öyle bir şey yok diye bir araştırmaya başladım. Abi araştırmaya başlamamın tam tersi bir sonuçla karşılaşıyorum. Burada savunulan argüman ne? Ya onlar fon yatıranların parasını yönetiyor, kendi etkileri yok. Ya bırak Allah aşkına, kimin parasını emaneten veya kendi parası fark etmiyor. Bugün benim trilyonlarca dolar para. abi bugün bir Fransa'nın başkanıyla mı görüşmek daha kolay, Larry Fink'le mi görüşmek daha kolay? Aynen öyle. Ya NATO Genel Sekreteriyle daha kolay görüşürsün ya Larry Fink'e göre. Yani tamam mı? Larry Şimdi Fink- kimin parasını Larry yönettiğinin Fink bir önemi dediğin yok. adam öyle her ülkenin başkanının arayıp da alo Larry diyebileceği bir adam ABD değil. başkanı bile biz yani kolay erişebildiğini zannetmiyorum. ben. Kesinlikle. Şimdi böyle bir adam Türkiye'ye geldi. Ve Ya, onun üzerinde çok da Her konuşmadık. yere mesela. gidiyorlar abi. Bak mevzu şu, tamam mı? Şeytanlaştırmaya da gerek yok da bunun tapıcılığına da gerek yok Tabii yani. ki. Benim uyuz olduğum tarafı şu. Adam işte 13 trilyon fon yönetiyor abi, kolay mı falan. Ya kolay mı da o kadar imkanı sana versin. Ha? Şimdi hikayesini araştırdığın zaman Larry Fink'in işte tahvil piyasalarında çok kötü performans sergilemiş. Demiş ben kendi fonumu kurayım, 20 yılda
işte 200-300 bin dolarlık ya da 2 milyon 3 milyon dolarlık bir yerden 14 trilyonluk bir yere varayım. Süper hikaye ya. Keşke haftaya müsaitsen biz de bir fon kuralım. Emekliliğimize doğru yani birkaç trilyon dolar da biz yönetelim. Şimdi bu hikaye Tabii. organik bir büyüme. Tamam mı? Hiç kapalı kapılar ardında hiçbir şey yok. Ne bileyim NSA'dir, CIA'dir ya da Pentagon'un bir ittirmesi yok, desteği yok. Abi bak State Street, Vanguard, BlackRock bir de bir dördüncünün adı gelmedi şimdi aklıma. BlackRock işte söyledik mi? Abi bu dördünü al. Bu adamlar JP Morgan'ından Apple'ına, Google'ından aklına gelebilecek bütün şirketleri neredeyse yönetecek kadar ortaklar. Evet. Oradan değilse onun sahip olduğu başka bir yatırım firması gidiyor ona ortak oluyor. Gene dönüyorsun, dolaşıyorsun piramidin tepesinde bir avuç elite ulaşıyorsun. Aç abi Yahoo Finance'e bak, şirketin adını yaz, altta şeyler çıkıyor. En büyük sermayedarlar çıkıyor. Tamam mı? Şimdi ortada böyle bir şey varken bak demiyorum ki şeytanlaştıralım. Kutsallamaya da kutsallaştırmaya da gerek yok. Bunları böyle övüp abartmaya da gerek yok yani. Kesinlikle. Yani dünya ekonomisi yani o istedikleri noktaya aslında bu sistem getirilmiş. Bir avuç elitin elinde insanlığın kaderi var. Ve geçmişte buna dair böyle bölgesel örnekler de oldu. Mesela Hindistan'da İngiliz sömürgeciliği döneminde bir şirket kuruldu. İngiliz şirketi. Ve bu şirketin kendi ordusu vardı. Bak düşünebiliyor musun? Kendi ordusu vardı. Büyük Hindistan ticaret Kesinlikle. Bak bugün ordu illa şey o anlamında hani elinde silah tutan falan birine gerek yok. Bir tuşla zaten bütün veri sistemi manipüle edebiliyorsan sen zaten dünyanın en büyük ordusuna sahipsin aslında. Abi bak bir o tarafı var. Ben sana daha acı bir şey söyleyeyim. Biri hakkını aradığında tamam bir işçi olabilir, iş kazası sonucu olabilir, hukuki bir süreç olabilir. Hakkını arayan dayak yiyorsa zaten onun ordusu vardır o şirket. Kesinlikle. O ordunun ya da işte o kuvvetin kime ait olduğuna dair yanlış bir algı vardır. O zaman sadece. soru şu Atilla. Bu başlığı kapatmadan önce son soru. Acaba bak birazcık da böyle komplovari bir Girelim soru ya, olacak. yapalım. Yani. Acaba bir şeylere sandık mı karar veriyor yoksa Yok abi o sermaye mi? çok büyük bir illüzyon. Ben Bitti mi o artık iş? o noktaya geldim ya. Bak şunu şey yapmıyorum. Bilinçli halklar kendi kaderini tayin eder. Buna hiçbir itirazım yok. Ama orada da şunu söyleyebilirler. İyi de sizin karşınıza çıkarılanlar da zaten seçilmişler. Şimdi bugün siyasete girmek için hadi gel siyasete girelim. YouTube'dan çıldıralım. 3 milyon takipçimiz olsun. Bak bir ay içerisinde üzerimize atılacak iftiralarla biz psikolojimiz bozulur baş edemeyiz zaten. Parasız insanlar olarak. Bugün bir şunu biliyoruz değil mi ya? 3-5 milyon siyasi sermaye koymadan ya da senin için birileri bunu koymadan siyasete giremezsin. Evet. Tamam mı? Ya örgütleneceksin, Yani büyüyeceksin. girersin de yani Kanarya Sevenler Derneği Derneğinden işte hallice bir şey otururuz olursun orada. ya da güçlenmeye başlarsan terörize edilirsin. Evet. Ya öyle bir Atilla öyle bir Ömer anlatılır ki biz birbirimizden şüphe edecek noktaya kadar zorlanırız bak. Kesinlikle. Tamam mı ya? Karşımızda böyle bir güç var. O yüzden mutlak manada verdiğimiz oyla her şey bitmiyor. Siyaseti oy vermeye indirgediğimiz zaman zaten dünyanın her yerinde olay bu. Yani sen bir belediyeye gidip tamam yaşadığın şehrin belediye başkanından bu ayın harcama raporunu görmek istiyorum kardeşim diyemiyorsan sen ortada yöneten ve yönetilen ilişkisini geçmişsin demektir. Kesinlikle. Tamam mı? Emanet ettiğin parayı emanet sahibine sorgulayamıyorsan ki sen sormadan onun anlatması lazım kalem kalem. Tamam mı? 50 bin liraya lokum almaması lazım mesela. Yani ya da farklı ziyaretlere şu kadar bu kadar paralar gitmemesi lazım. Siyasete girmek için bu kadar yüksek bir sermaye lazım olmaması, işte gerekmemesi lazım. Bütün bunlar varken sen bir de işte dünyanın neresinde yaşıyorsan yaşa 4-5 yılda bir oy verdin diye kendi kaderini tayin ettiğin yanılgısına düşüyorsan da yani okey diyecek bir şey yok. Ya biraz da biz toplumsal olarak bunu yapıyoruz. Özellikle Doğu toplumlarında bu daha çok. Artık Batı'da Yani da öyle Ömer ya. Batı'da da öyle. Orada da Başta değişiyor. da orası orada da artık değişiyor çok şeyler şey ama oldu yani. Yani şu mesela çok hoş olmayan bir görüntü. Mesela özel şirkette çalışıyorsun. Başında amir var, müdür var, işte departman müdürü var falan. Ya o adam müdürüm diyorsun, bilmem ne diyorsun. Şimdi bu kısmen anlaşılabilir. Yani müdürüm falan hani böyle. Neden kısmen anlaşılabilir? Çünkü orada paranı vermeye vesile olan adam o. Tamam mı? Sen onu bilirsin orada. Ama bir ilçenin belediye başkanı senin oyunla seçilmiş ve seçilme sebebi de
seni temsil edip işlerin sağlıklı şekilde yürürlüğünü sağlamasına yönelik seçilmiş. Aynen Tamam öyle. mı? Şimdi buna gidip şu hareketi yaptığın zaman başkanım, o adamdaki egoyu düşünebiliyor musun? Görüyoruz zaten. Yani Görüyoruz. ne gelsin? Ya o adam benim ekmeğimi vermiyor. Ama o bak adam şunu benim biliyor işimi işte. vermiyor. Şunu biliyor. O adam zaten zengin. Bugün yani bana 50 tane senden benden hadi biraz daha iyi ekonomik duruma sahip milletvekili bak tarihten bulana. Sadece Türkiye'den de bahsetmiyorum. Gez bugün yani en gelişmiş birkaç Kuzey Avrupa ülkesini saymıyorum. Onlar istisnai vakalar yani popülasyonları itibariyle de Evet. dünya örnekleminde yani dünya datasında çok küçük bir istisna gibi duruyorlar kenarda. Afrika'sından Orta Doğu'suna, Avrupa'sından Amerika'sına zengin olmayan bir siyasetçi göster. Bak zaten zengin olmayan diyorum. Hani girdikten sonra zenginleşmeyen demiyorum. Ya, istisnalar muhakkak vardır. Ama adı istisna olur Onlar işte. da zaten genelde göstermelik oluyor. İşte bakın biz sizden birilerini de seçiyoruz falan. Arkadaki başkasının üstüne kaydedilmiş Ben sana var. daha ötesine gideyim söyleyeyim. Milletvekili olan, sadece Türkiye için söylemiyorum. Yurt dışı için de böyle. Senatör olan, milletvekili olan. Böyle bir bakın yani bir inceleyin. Onların ailelerinin ya toplasan var ya Atilla 1000 aileyi geçmez biliyor musun? Aşağı yukarı. Kendi içlerinde döner sürekli. O vekillik, o senatörlük sürekli kendi içlerinde. Ya bu çok yaygındır ya mesela Taşra'da büyük aile bütün siyasi partilere girer. Tabii. Finalde biz kazanacağız zaten olur. Ama sen görürsün. Karşılıklı Bizde de atıştıklarını. Osmanlı'dan beri ya. Yani çok klişe taktikler Osmanlı de. Meclisi Mebusanı'ndaki aile bakın yani bugün kimler nerelerdeler. Ya bugün neredeler yani? Aynen öyle. Ya bunu yazmıyorum. Bu ayrı bir konu. Bir ton sonra davayla uğraşırız. Tamam. Evet. O zaman yeni başlığımıza geçelim Atilla. Ki diğer önemli bir konu. Suç finansmanı. Yani kara aynen. para dediğimiz para. Burada hem işin bir komplosu olabilir mi? Yani sistemin bir açığı mı bu kara para dediğimiz şey? Yoksa birilerinin böyle gayri resmi bir yakıtı mı? Hani Normalde Bununla başlayayım. kara para dediğin şey suç finansmanı ile elde Evet. edilmiş para. Yani her türlü suç işte. Şimdi sansür yemeyelim konuşurken. yani yasaklı maddeler işte vesaire birçok. Vesaire vesaire diyelim. Şimdi suç üzerinden para hep kazanılacak. Tarih boyunca kazanıldı. En ileri demokrasiyi de kursan ya 5 kişi de olsa buna meyledecek. Tamam mı? Burada anormal bir şey yok. Ama bu kadar büyük çapta. Sıkıntı Yani şu. Bunu yakalayıp cezalandırması gereken kuvvet sahipleri bu işi entegre olup birlikte yürütmeye başladıklarında iş bambaşka bir gerçeğe dönüşmeye başlıyor. Yani bugün $2 diye bir şey var değil mi? Evet. Bunu reddeden bir insanın gerçekten başka bir gezegende yaşadığını düşünürüm ben. Şimdi Amerika X, Y, Z ülkesine 5-6 konteyner $2 gönderiyor. $2 da şu demek. Seri numarası aynı ama tedavülde ya aynı paranın 2 kere basıldığı. Biri Amerika'da ne bileyim bir hamburgercide dolaşıyorken diğeri Orta Doğu'da silah pazarlığında dolaşıyor. Tamam mı? Bir şey de böylelikle diyemiyorsun. piyasaya sürdüğümüz banknot sayısı Ha. daha az gibi gösteriyorsunuz. Ama Amerika'ya sorsan bu yakalansa diyecek ki kontrolümüz dışında şey yapmışlar, taklit Tabii, etmişler taklit paramızı. etmişler. Yani bunu Amerika'nın yaptığını biliyorsun değil mi? Ya da yasaklı madde ticaretinde ya mümkün mü abi istihbarattan kaçması? Tonlarca yasaklı madde diyeyim ki hani birim gramında çok yüksek fiyatlara çıkan yasaklı maddeler. Bütün dünyayı geziyor. Ya hiç mi kimse görmüyor da patlatmıyor bu hikayeyi bir yerde, tamam mı? Bir şunu fark ediyorsun. Devletler bu işin içinde artık. Tamam mı? Silahının da içinde, insan ticaretinin diyeyim hani üstü kapalı. Onun içinde, yasaklı maddesinin içinde ve burada dönen rakamlar öyle akıl kârı rakamlar değil. Yani 40-50 tane çok köklü fabrikanın ürettiğinden daha fazla bir para konuşuluyor. Kesinlikle. 3-5 nakliyatta. Şimdi bakıyorsun bunu göz ardı ederek bir ekonomik analiz yapıyoruz. Kendimize soruyoruz bugün. Yani madem veriler bu kadar kötü dünyanın her yerinde nasıl oluyor da sistem çökmüyor? Çünkü sistemin görünen kısmına bakıyorsun sen. Görünmeyen tarafında trilyonlarca dolarlık suç parası var. Bu da şeyi şişiriyor mesela. Bak benim aklıma sık sık gelen konulardan biri. Kara paranın büyümesi, artması. Şimdi tabii o parayı aklamaları gerekecek. Aynen. Çeşitli yerlere sokmaları gerekecek. En hızında Bu- gayrimenkulden. Tabii yani atmak lazım. gayrimenkul işte 1000 tane adamın dairesi var falan. Şimdi kimseye hedef göstermiş gibi söylemeyeyim de. Kara parayla aldıysa şimdi ve piyasa çeşitli emtialar olur, borsa olur fark etmez. Her yere bu kara para giriyor. Onların fiyatlarını da
aslında suni olarak şişirmiş olmuyor mu? Yani Tam ben olarak ev öyle alacakken 1 liraya ev alacakken bu kara para yüzünden aslında 3 liraya mı almak zorunda kalıyor? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey şöyle oluyor. Üst düzey bir torbacı diyeyim ben sana. Tamam mı? Bir yerlerde ister kendi ülkesinin sınırlarında isterse başka bir ülkede. Bu parayı kazanıyor. Kaçarken başka bir ülke buna bir şekilde alan buluyor kendine. Ya oranın yerel polisiyle anlaşıyor. Zaten o çok kalabalık bir grupla anlaşmasına da gerek yok. Yani orada 2-3 kişi buna okey desin, gözünü yumsun. O ülkeye girdi. Diyelim X ülkesine girdi. Elinde milyonlarca dolar para var. Ne yapacak? Bunu sisteme sokmak için. Ya bir mahalledeki konutları satın almaya başlasa o mahalledeki fiyatlar 2-3 katına çıkıyor. Evet. Şimdi bu bir kişi. Çünkü arz talep dengesi bozuldu. Bunun gibi yüz binlerce insan türedi son yıllarda bak. Rakam abartı geliyor olabilir. Siz bilirsiniz diyeyim. İnanıp inanmamak size Buna kalmış. gerek yok ki. Instagram'da abi bir tane hiçbir şey bilmeyen influencer buluyorlar. 80 liradan abi 500 bin kişi abone oluyor abi ona. Bak Legal o çok yavaş. Sen şöyle düşün. 50 milyon dolarlık arsa aldığını düşün mesela. Ha, o tek seferde şeyi çok daha azdı. Bir de dediğin var o kadar taşıyor ki bu para. Tamam mı? Artık o kadar bir yere konamıyor ki işte Kürşat'ın dediği yöntemler de devreye giriyor. Sonra işin üzücü tarafı şu abi, benim 18, 25, 30'lu yaşlarındaki bir kardeşim, bir vatandaşım bakıyor. Ya diyor baksana şu başarı hikayesine. Evet. Biz diyor başaramadık, işte aptallık bizde, biz diyor kötüyüz şöyle. Abi Kesinlikle. inanmayın ya, inanmayın. Böyle bir hikaye yok. Anlatılan hikayelerin var ya %90-95'i yalan dolan yani. Kesinlikle. Ya bir yerde ben böyle çok uçuk bir tablonun çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştiğini gördüğümde orada Hayatın aslında düştü. olağan akışı diye bir şey Ama var. maalesef sosyal medya illüzyonu denen de bir şey var. Şimdi düşünsene. Birilerini takip ediyoruz. O birileri tırnak içerisinde fenomen isimleriyle birileri. Ne iş yapıyorlar? Kimse doğru dürüst bilmiyor ve anlamıyor. Ya iki kelimeyi bir araya Tamam. getirip Ve konuşamayan bakıyorsun adamım yani. o bir gün Dubai'de, bir gün Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir gün Porsche biniyor, bir gün bilmem neden iniyor falan. Acayip bir tablo. Ve bir bakıyorsun bu 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında. Şimdi bunu Bak bir tane olsa bundan. tabii bunun sayısı artmaya başladıkça Ha, sıkıntı o işte. o yaşlardaki kardeşlerimizin kafasındaki şeye bak, yani düşünce nereye evrilir onu bir, ve bu noktada maalesef o genç kardeşlerimiz Bak benim kötü noktalara da sevk ediyor. dün akşam Başka türlü kazanamayacağım diyor. Dün Yani. akşam toplantısını yaptık seninle. Hani buradan da bir duyuru yapmış olalım. Yakında 3. kitabım çıkacak, Seçenek Hayırlı İllüzyonu olsun diye. şimdiden. Sağ olasın. Orada artık beni rahatsız eden konu neydi biliyor musun? İnsanların sürekli kendini bu örneklere bakarak ben nerede hata yapıyorum diye suçlamaları. Bak genç nesile bak Ömer, yani insanların bu kadar illegal işlere meyil etmesinin sebebinin de şu var. Adam çok başarılı, ben iş kuruyorum tutunamıyorum, okul okuyorum işe giremiyorum gibi sorgular. İnsanlar kendilerini suçlayıp özdeğersizlik hissine kapıldılar. Kesinlikle. Ben bunun böyle olmadığını anlatmaya çalıştım işte. Hani seçenek diye sunulan şeylerin ne kadar büyük illüzyonlar olduğunu, gözümüzün önünde çok fazla yalanın dolanın gerçekmiş gibi anlatılıp finalde kendimizin değersizleştirildiğini anlatmaya çalıştığım bir kitap oldu. Yani umarım hani çıkınca okurlar da beğenecektir Kesinlikle. diye düşünüyorum. İş burada benim açımdan öyle bir nokta ki üzerine bir şeyler yazmak zorunda hissettim artık kendimi. Yani infial yaratılıyor. Ya bugün sokağa çıksınlar, bak benim kardeşim benden tam 10 yaş küçük. Tamam 24 yaşında. Arkadaşlarıyla tanışıyorum. Anlamaya çalışıyorum o gençleri de. Gittiğim kafede bir garsonla konuşmaya çalışıyorum vesaire. İnsanlar şuna ikna olmuş. Olimpos var. Orada bazı tanrılar var. Biz de gariban halkız, tamam mı? Yani çünkü bizim hiçbir vasfımız yok. Yani öyle bir değersizleştirme, öyle bir kötü, işe yaramaz hissettirme var ki bu işin geldiğimiz noktasında. Abi adam katil, adam uyuşturucu kaçakçısı, adam, şimdi burada kullanamayacağım kelimelerden, yani küfürsüz tanımlayamıyorum, bu adam muteber bir adammış gibi, tamam mı? Gözümüze sokuluyor. Bir de yetmiyor, başarı hikayesi anlatılıyor. Şimdi bu bir olur, iki olur da 10 binlercesi var. Dünyanın her yerinde var, tamam mı? Bu artık şimdi sen bakacaksın. Ekonomi analizi yapıyoruz. Enflasyon. Davranışsal mı, maliyet enflasyonu mu? Yok monetarist bir yaklaşımdan mı ele alacaksın? Faizi mi indirelim? Ya sen şurada dönen paraya bir bak. Ölçebiliyor musun? Bugün kayıt dışı parayı dünyanın hiçbir ülkesinde ölçemiyorsun abi. İmkansız. Tahmin edersin en fazla. Özellikle de devreye kripto paralar girdikten sonra. Tahmin edersin. Ve bunun suç finansmanı gözünden baktığında belki 5-10 tane ülkenin yıllık GDP'sinin üzerinde şeyler var. Tamam, iş buraya kadar geldikten sonra artık böyle dümdüz ekonomi okumaları yapıp üzerine üfleyip ya muhtemelen böyle oldu da Yani böyle çok bitti. Değersizlik şeyine sebebi. Ya düşünsene.
Görüyorsun bir tane güzellik merkezi açmış mesela ama böyle trilyonlar kazanıyor falan. Ya bir Şimdi de bir güzellik merkezi açmış, trilyonlar kazanıyor ve bunu böyle ballandıra gösteriyor falan. Bir başkası, tamam mı, bu işin gerçekten uzmanı birisi tutuyor, o da güzellik merkezi açıyor. başaramıyor. Ya bakıyor ki ya burada böyle bir para yok. Yani Yok. kazandığın para belli bir para hani. Hiçbir işte bak bugün çok yüksek teknoloji üretmiyorsan, Evet. aşırı istisnai bir ihtiyacı karşılamıyorsan, tek başına karşılayan bir ürün veya hizmet geliştirmediysen ya doğal büyüme döngüsü vardır ya. Senin ülken %3-5 büyüyordur. Sektörün %25-30 büyüyordur. Sen de %100-150 büyürsün. Yani ya bak abi ticaretle hiç işi olmayan adamın ticari büyüme ne demek? Bir gün bir şirket kursan zaten evrak kürek işleri bir hafta. Tamam mı? Yani gelecekler şirketin resmi açılışından bahsediyorum. Bugün bir sipariş versen ürünün sana ulaşması 3-4 gün. Bunlar günde 5-6 şube açıyor. Tamam mı? Yani ne muhasebe bilir, ne finans bilir, ne vergi bilir. Tamam mı? Yani bilmez bir de bunun çok tabii bir şey olduğunu zanneder. Sonra da finalde kendini suçlar. Tamam mı? Bunlar şey değil ya. Tabii bu gösteriler insanların maalesef özellikle gençlerin hayal edinmesini de engelliyor. Şimdi önceden şöyle bir hayal vardı. Derdin ki ben bir ev alacağım. 10 yıl sonra alacağım. Ama alacağım Bunu der. planlarsın, hedeflersin. Eğer hakikaten planına sadık kalırsan, tırnak içinde söylüyorum. Plana sadık Bak o da kalır. aldı evin ama. Tamam mı? Aldı evin o. Planına sadık kalırsan hakikaten 10 yıl sonra bilemedin hadi artı eksi 12 yıl sonra o evi alırsın. Şu an böyle bir hayal kuramazsın. Ve gençler bu hayalin yanına bile yaklaşamaz. Bırak evi, araba almayı bile falan böyle çok imkansız bir noktaya getirdiler. Şimdi hal böyle olunca insanlar şu noktaya evriliyor. Bir, ya sanal bahis yasaklanan o kumar vesaire olaylarına gireyim. Ya işte bu yasaklı madde satışları bilmem neler falan hep illegal böyle pis işler. Ya fuhuş, işte bir de bunun sanal fuhuşu var biliyorsun son Ya, dönemde çok Evet. bütün dünyada yaygınlaşan, buraya gireyim. Gençlerin sürüklendiği noktaya bak. Biz de diyoruz ki son dönemlerde neden gençler arasında suç arttı? Niye artması Bu işin ki? Artmaması ekonomik zaten tabanı- saçma olur. Böyle bir ekonomik zemin inşa ederseniz bu Evet. kaçınılmaz çıktıdır yani. Yani Allah korusun intiharlar falan biliyorsun yani. Artıyor, her geçen gün artıyor. Ve bunun sebeplerine bakıyorsunuz. Çoğu o intihar vakalarının altında sanal bahis kumara onun borcuna batmış insanlar görüyorsunuz. Ve bakıyorsunuz aslında sabit düzenli bir işi var o kişinin. Bak. Ama ümit yok Evet. ya. Yani birazcık varlık edinebilme ümidin yoksa alacağın riski çok arttırırsın. Evet. Tamam mı? Yani çok yüksek alınmayacak risklere bulaşırsın. Şimdi bu ülkede sanal bahise bulaşmış 5-6 milyon civarı insandan bahsediliyor. Tamam mı? Rakam yanlışsa da izleyenler hani kusuruma bakmasın, anlatacaklarım o doğru rakam üzerinden değerlendirsin. 6 milyon kişinin bulaştığı bir suçu devlet engelleyemiyorsa tamam mı? Bu artık engelleyemiyor mudur diye ben bir düşünmek isterim yani Ömer. Tamam, ben şunu düşünüyorum abi. Dünyadaki iyi kötü, hele ki tarihsel background'u olan devletlerin isteyip kendi içlerinde en azından yapamayacağı bir toplumsal adalet hamlesi yok. Yani tamam mı? Hani bir hukuksuzluğu giderecek uğraşıyorlar da yapamıyorlar. Böyle bir şey yok. Yani tarihte Roma'dan biri alırsın. Tamam, devletin en azından içerideki kamu adaletini sağlamak için yapabilecekleri istihbarat edinme yöntemleri, kolluk kuvvetlerinin uygulayacağı taktiklerin birikimi, şusu busu bellidir. Yani birileri buraya itiliyor Ömer. Yani O zaman bu bizi şuraya getiriyor. Ben orada şey yapayım. Hatta son başlığımıza direkt geçen bir noktaya geldin. Anlatılan bir plan var ya, mülkiyetsizleştirme diye bir plan. Hatta bunu işte o Ajanda 2030 kapsamına falan konuşuldu. Dünya Ekonomik Forumu'nun web sitesinde, resmi web sitesinde makale olarak yayınlandı. ya bir de saklamıyorlar Acayip yani. tepki çekti 2016 yılında ya. Acayip tepki çekti. Sadece o maddeyi çıkardılar falan sonra orada. Neyse şu olay. Hiçbir şeye sahip olmayacaksınız ama çok mutlu olacaksınız. Tabii abi. Acaba diyorum bir soru işareti olarak, isteyen de komplo teorisi olarak da görebilir. Bütün hani dedin ya devletler istese bunları engelleyebilir. İşte şu olabilir, bu olabilir. Hakikaten bu mülkiyetsizleştirme ajandasının bunlar bilinçli kampanyaları mı sence? Belki de. Çünkü çok uyuşuyor. Yani örtüşüyor. Bugün baktığın zaman şunu desem mesela 50 bin lira kazanan bir insan, tamam mı? Araba almak istiyor. Bakıyorsun şu kirası, şusu busu kurtarmayacak. Desek ki biz ona
25 binini bize sabitle. Bu ev ömür boyu senin olacak. Neyi senin olacak? Kullanım hakkı senin olacak. Ne kadar süre yaşadığın sürece. Bu da araban kardeşim. Bunu da 2-3 yılda bir değiştireceğiz. 5 yılda bir. Hem üretim döngüsel olacak. Her şeyin üretileceği önden siparişe alınmış olacak. Hem de bakacaksın adam teslim oldu. Ömür boyu borçlanmaya razı oldu. Çünkü adam zaten diğer senaryoda kendine bir araba, bir ev alma ihtimali görmüyor. Sen şimdi adamın umutlarını aldın ya. Onu ömür boyu kiralamaya çok daha kolay ikna edersin. Tamam bak burada spekülasyon yapıyoruz. Ben ne bileyim böyle midir değil midir? Ama çok örtüşüyor. Yani gittiğimiz resim, globalde gittiğimiz resimle bu bahsettiğin konu sanki birbirini destekleyen adımları izliyormuş gibi gözüküyor. Ya bana da çünkü bütün seneler geçtikçe karşılaştığım örnekler beni ister istemez bu düşünceye sevk ediyor. Yani bugün büyük yatırım şirketlerinin, çok büyük cüsseli şirketlerin binlerce konutu mahalle bazında böyle neredeyse satın ya ilçe almasını. alıyorlar adamlar. Evet. İlçe Başka bir alıyorlar. mantığını bulamıyorum. Yani bu o konutları ne yapacaklar? Yani böyle turşusunu kurmayacak tabii ki. Onları muhtemelen kiralayacak falan böyle. Aynen Bunu öyle. küçük çapta bizim iş insanlarımız yapıyordu zaten. Hani bir iş insanı 100 tane daire alır, 200 tane daire alır, muhasebecisine verir. Onları kiralatır. Ama bu dediğim çok daha farklı. Yani bilinçli bir şekilde şirketlerin Çok eline üst düzey yapılıyor Evet, bu artık. geçirilecek Globalde şekilde. yapılıyor. Bak bu anlattıklarımızın hiçbiri sadece bizim ülkemizde Hayır var hayır gibi hayır. değil. Abi bak, Dünyada aynı tablo. biz de yaşıyoruz ama biz ne olur Daha ister abi. istemez herkes kendi ülkesinin gündemiyle daha odaklı olduğu için bakın globalde gittiğimiz nokta burası. Çok net bir resim bu yani. Mülksüzleştirme bilinçli bilinçsiz orasını bilemeyiz ama çok da bilinçsizmiş gibi durmuyor yapılan hamlelere baktığımızda. Global bir hamle. Bugün Amerika'nın ya şeye girmesi, Amerikalı gençlerin tweetlerine böyle şeylerine bak, post gönderilerine bak. Bizdeki espriler aynı. İşte diyor ki annem babam 25 yaşındayken aldıkları ev, araba. Aynı. 25 yaşında ben diyor Burger King'de işte şey uzatıp para kazanmaya çalışıyorum. Evet. Bak bizim insanımız zannediyor ki sadece bizde aynı durum var. Bugün dünyanın en güçlü ekonomisi de aynı. Döndüğün zaman Avrupa'da hızla bu tarafa doğru gidiyor. Biz zaten anlatmaya gerek yok. Biri gelse dese ki bakın her izleyen şunu kendine sorsun. Aylık kaç para gelirin var? 50 bin lira ortalaman var. Ya tamam biz sana bir iyilik yapma kararı aldık. 25 binini bize sabitleyeceksin. Ev araba düşünmeyeceksin. Biz sana işte şöyle bir Abonelik araba. sistemi. Abonelik. İnsani yaşam aboneliği Öbürü sistemi. ömür boyu abonelik. Evet. Orada kiraladığımız ev araba mı oluyor yoksa onlar mı bizi kiralıyor? Onlar bizi kiralayacak işte. Hikaye bu. Tabii bir de bunu Bir ömürlük- vatandaşlık maaşıyla falan düşün bir de bunu. Bir ömürlük talebi garanti altına alacak. Bir ömürlük iş gücünü garanti altına alacak. Bitti. Kesinlikle. Buradan istisnalı girişimciler çıkar. İstisna yatırımcılar çıkar. Sistemin dışına çıkarlar. Onlar da kiralayan tarafa geçer ya. Olur biter Vallahi yani hikaye kapanır. Çok iyi bir şey değil ama yeni nesil girişimcilere de buradan aslında geleceği biz anlatmış oluyoruz. Yani biz tabii bunu sadece ev, araba falan özelinde ağırlıklı Her konuşuyoruz şey ama bak aklına gelen her şey yani. şu drone teknolojisi var ya, bak planı söyleyeyim. Evinde mesela bir düğüne gideceksin. Takım elbisen yok. Abi siparişi veriyorsun, takım elbise kiralıyorsun. Satın alma değil. Drone getiriyor, bir saat içerisinde senin evinin balkonuna konuyor. Sana bunu teslim ediyor. Kullanıyorsun. Akşam tekrar drone'u çağırıyorsun. Takıyorsun drone'u abi gönderiyorsun. Şu an planladıkları Kıyafetine kıyafet- kadar. kıyafete kadar her şeyi kiralama üzerine bir sistem düşünüyorlar bunlar. Başka türlü Ve- döndüremeyecek Evet. çünkü. Onun farkında herkes. Ve maalesef kötü de olsa işte bak geleceğin girişimcilerine al sana. Çok güzel fırsatlar. Kiralayabileceğiniz her şeyi abonelik Gerçi onu da sistemiyle. onlara bırakmayacaklar. Bu Amazon falan gibi firmalar onu da Halledilir. kapatacak ama ayrı bir konu. Dediğin ajandayla mevcut ekonomik yapının bozulduğu yön birbirini çok besliyor. Onu Kesinlikle. söyleyebilirim yani. Kesinlikle. O zaman şunu sormam lazım. Son kapatırken bunu sormuş olayım. Bu kadar karamsar bir tabloya çıktı. Yani bütün bu konuşmanın, sohbetin sonunda. Ne yaparsak bu olanlardan bir nebze daha az etkileniriz ya da bunun bir yolu var mı? Bir sistemi var mı? Ya bunun cevabı çok zor. Başta onu söyleyeyim. Yani ortada bir problem var. Bir bireye bakan yönü var bu işin. Birazdan misafirlerimizle Ben beraber bu arada de bunu konuşacağız. anlatabilen ekonomiste doğru düz görmedim. Yani Mevzu dediğim ne çok biliyor zor bir musun? soru. Bak etiket kaygısı Ömer. Yani akademisyen benden iyi biliyordur adam canım. Yani sistemin yamuğunu, gediğini, kaçını en az benim kadar iyi görüyordur. Cesareti yok. Niye biliyor musun? Adam akademisyen. Dışlanacak. Tabii. Meslekten men edilecek vesaire. Yani kimse bilmediğinden, görmediğinden bizim burada şöyle bir iddiamız yok yani. Dünyada bunu gören 2 kişiyiz falan.
bunun çoğu insan, işi bilen çoğu insan farkında. Kimisi aşırı yanlılıktan okuyamıyor. Yani o tarafgirliğin verdiği bir körlük var. Diğerleri de farklı kaygılardan ötürü dillendiremiyor. Benim öyle bir akademik kaygım olmadığı için rahat rahat konuşabiliyorum. Ha, yanlış anlamasınlar, onların tezlerini okuyarak bu eleştirileri getiriyorum yani. Sorunu bir tekrar rica edebilir miyim? Yani bu sistemin bu aslında Çözüm noktasında. Evet, çözüm noktası. Bu işin bir bireysel çözümü var. Oyuna bakarsın, tamam mı? Oyun sana neyi söylüyor? Finansal piyasalarda belli trendleri takip ederek zenginleşebilirsin. Girişimcilik üzerinden bir şeyler yaparak kendini kurtarabilirsin. Ya da işte kiralayan değil de kiraya veren tarafına atabilirsin kendini. Globalde de döngü şudur. Toplumların ne kadar geniş kesiminin hakları gasp edilirse tabiri caizse o bir adalet yapar. Tabiri caizse düdüklü tencere gibi bir basınç yaratır. Sonra güç el değiştirir. Acı bir tablo olacak belki ama dünyadaki amaç hiç olmadılar. Yani toplumsal adaleti maksimize etmek gibi Hayır, bir hayır. amaç hiç olmadı. Güçler dengesi kurulur. Bu güç daha homojen dağılır. Bunun için de farklı çıkar gruplarının, inanç gruplarının, politik grupların veya sosyal grupların mücadelelerinin sertleşme ihtimali var. Bu olacak abi. En temel çözümü de şudur. Birey olarak varlığınızın ve etki gücünüzün farkına varırsınız. Kendi hamlelerinizi ve söylemlerinizi yok saymazsınız. Buna göre inanır, buna göre yaşarsınız. Başaramasanız da insandım, insanca yaşadım dersiniz. Evet. Susup her şeye boyun eğmekten çok daha iyidir. Bak bugün bizi 1 milyon kişi izlemeyecek belki. Ya da burada 5000 konuğumuz yok. Ama önemli olan şu, biz varız abi. Tamam, bizim söyleyecek 2 kelam sözümüz var. Yanlışımız vardır, doğrumuz vardır. Ama diyoruz ki biz varız, biz böyle düşünüyoruz. Kesinlikle. Ve işin komiği de birileri aslında bunları gizlemiyor. Yani biz dünyanın en büyük sırrını falan anlatmıyoruz bu. Açık sitelerinde ya hepsi rapor yazıyor. Bugün Bunları- yani bütün think tank kuruluşları, Tabii. uluslararası örgütler, ya İngilizce bilmiyorsak da yapay zeka bugün çat diye çeviriyor. Hiçbiri komple teorisi değil. Bakın bunların hepsi uzun uzun açık raporlarda yazıyor yani. De değil. Ve her şeyi de açıklıyor. Mesela işsizlik olacak değil mi? Yapay zeka teknolojileri, yapay zeka destekli robotik işçiler vesaire bütün bunlardan kaynaklı. Ya belki milyarlarca insan bu sürecin sonunda 2050'ye kadar olan süreçte işsiz kalacak. Kalacak. Yani bunu da düşündüler yani ve dediler ki ne yapalım biz bu kadar insan işsiz kalacak, bunlar nasıl beslenecek, nasıl olacak? Ya isyan eder dediler insanlar ve buna bir çözüm buldular. Evrensel temel vatandaşlık gelir dediler adında. Belli şartları var. Nedir bu şart? Birincisi uslu çocuk olacaksın. Aynen. İkincisi sana yatırdığım o ayın birinde yatırdığım evrensel temel vatandaşlık gelirini ayın sonuna kadar, ayın 30'una 31'ine kadar bitirmek zorundasın. Eğer bitirmezsen ben o parayı geri çekeceğim. Şimdi bu şartlara bağlı bak seni çözdüler. Yani seni isyan ettirmeyecek kadar, açlıktan öldürmeyecek kadar bir para sana verecek. Belli şartlara tabi olarak. İkinci taraf peki işsiz insanlar tamam karınlarını da doyurduk ama ya bunlar şimdi boş boş otururlarsa Entertainment sektörü İşte aynen tarihin öyle. zirvesine çıkacak. Buradan özellikle hani giyilebilir teknolojilerle beraber. 10-15 yıllık yatırım planı olan varsa bir insanın tam gününü nasıl doldururum eğlenceyle bunun üzerine Kesinlikle. kafa yorsun. Yani Kesinlikle. benim diyeceğim o. Acayip bir noktaya geldi çünkü o giyilebilir teknolojilerde. Ve bu taktiği de nereden aldıklarını söyleyelim. Roma, ekmek ve arena. Yani ekmeği evrensel temel vatandaşlık geliriyle verdi. Arenayı da size bugünkü entertainment sektörüyle işte giyilebilir teknolojiler vesaireler sizin gününüzü tamamen doldurabilecek şekilde bunu verecekler. Ve biz bugün bu konuştuklarımızın çok değil muhtemelen 10-15 yıl sonra 15 sene. karşılıklarını böyle artık tamamen hayatımızın içerisinde göreceğiz, seyredeceğiz. Eğer yaşarsak Bir daha bu konuşuruz videoyu diyelim. tekrar o Tekrar zaman yayınlayalım. hatırlayalım. Tabii yayınlayabilirsek. Aynen. O ayrı bir konu. Aynen öyle. Evet değerli izleyiciler. YouTube'da yayınlayacağımız bu söyleşinin bu kısmını burada kesmek durumundayız. Ardından soru cevaplara geçeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Desteklerinizi de bekliyoruz diyelim. Hatırlatmasını da yapalım. Biz mümkün olduğunca ayda bir burada buluşmaya çalışacağız. Filtresiz buraya kadardı diyelim. Evet. Şimdi misafirlerimizle çay kahve Filtreli buraya kadar. Pardon. Birazdan filtre. Birazdan filtresiz muhabbetimiz başlayacak diyebiliriz. Yani. Evet. Teşekkür ediyorum sana da. Rica ederim. Bizi burada kırmadın. Yayına iştirak etmiş oldun. Tekrardan sağ olasın. Evet değerli izleyiciler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.